Zombie Apocalypse. Merhaba herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bazlama yapacağız. Bazlama tarifi vereceğim. Bu benim kendi tarifim. Ama her zaman böyle yapıyorum, güzel oluyor. Normalde ölçüler daha büyük ama ben bugün biraz küçülttüm iftara az kaldığı için. Böyle yapacağım. Bu şu anda yarım paket yaş maya. Buraya yaklaşsan, yaklaş gösterelim. Yarım paket yaş maya var burada. Burada sütümüz var. Yani bu kadar. Bu göz kararı aslında ama bir bardak diyebiliriz herhalde. Ilık süt bu. Ben bunu bu cezvede ılıttım. O yüzden cezvede şu anda. Unumuzu eleyeceğiz. Ele lazım. İşte un lazım. Bildiğiniz un, su, tuz, maya aslında bazlama tarifi. Şimdi şu şeker koyacağım. Normal bildiğimiz şeyi mayayı aktifleştirmek için her zaman bir kaşık şeker. Şöyle. Bir kaşık şeker koyuyorsak yarım kaşık da işte tuz. Yani işte yarım kaşık bile değil yani. Şöyle az bir şey de tuz koydum. Şimdi buna şu ılık sütü hamur yaparken bir şeylerin, koyduğunuz sıvı şeylerin ılık olması önemli. Mesela yumurta koyuyorsunuz. Yumurta biraz oda sıcaklığında beklemiş olursa iyi olur. İşte sıvı yağ ılık olursa iyi olur. Ilık su, ılık süt. Kesinlikle üşümeyecek. Soğuk bir şey içine konmayacak. Şimdi bunu koyuyorum. Normal ılık süt bu. Yani içine elimi sokacağım şimdi. Elinizi sokabileceğiniz kadar hep koyuyorum. Genelde. O yüzden böyle eleyerek göz kararı. Tarife bak. Göz kararı. Şimdi hamurun kıvamını göstereceğim. Zaten bu işe kalkışanlar biliyorlardır hemen hemen ne kadar un alabileceğini. Size şimdi şey yaptıktan sonra söyleyeceğim. Aslında koyduğunuz sıvıya göre mesela 3 su bardağı sıvı koyuyorsanız 2 bardak su, 1 bardak süt koyuyorsanız 5,5 su bardağı falan un alır. Çok da şey yapmayayım hani böyle bu işlerin ben okulunu okumadım. Ben tıp fakültesinde okuyorum. Yani aşçılıkla falan herhangi bir ilgim de yok. Ama hani anneannem falan yapardı. İşte onu da falan görerek şimdi de bir sürü tarif var hani internette şurada burada. Böyle bu şekilde yapıyorum yani yoksa ki hani şöyle yapılır, böyle yoğrulur falan öyle bir şeyim yok. Öyle eleştiri de yapmayın yani öyle mi yoğrulur falan kötü yorum yapmayın, tamam mı? Biraz daha. Bu hamurun ben önceden hiç elimin yapışmasını falan böyle sinir olurdum. Ele yapışıyor ya hani. Ama sonra böyle alıştıkça işte beni böyle rahatlatıyor, stresimi alıyor hamurla uğraşmak. Şöyle hamurun tamamını bu tezgahın üstüne alıyorum, tamam mı? Birazcık yoğuracağız, o kadar. Çok değil. Biraz toparlayacağız. Böyle çok yumuşak bir hamur. Zaten ılık suyla yoğurduğunuz zaman genelde yumuşak olur. Tamam. Şimdi bunun hiçbir yerini unlamadan, yağlamadan şöyle şu şekilde koyuyorum. Tamam mı? Bunları da böyle alıp altına, üstündeki şekil bozulmasın diye şöyle. Bu zaten mayalanacak böyle bu halde. Bunun amacı alttan buhar verip daha hızlı ve sıcaklık verecek tabi. Daha hızlı mayalanmasını sağlamak. Bütün mayalı hamurlarda ben bunu yapıyorum. Şimdi bunu alacağım fırının içine. Karanlık hem fırının içi. Sıcak değil. Şöyle fırının içine koyuyorum. Şu hamuru da alıyorum. Buradan bunu gösterelim. Şöyle içine oturtuyoruz, tamam mı?
Onu ayarlayın artık o kabı. Plastik olmasın. Hani cam ya da böyle porselen bir şey olursa daha iyi olur. Böyle bu şekilde kapağını kapatacağım. Böyle mayalanmasını bekleyeceğiz. Şimdi bezeleri ayıracağız. Tamam mı? Yani beze demek işte küçük küçük yuvarlak toplar haline getireceğiz. Vallahi işte hani şu boy iyidir diye düşünüyorum ben. Minik yapalım. Değil mi? Minik minik yapalım. Şöyle yapıp böyle atalım. Çok da şekil falan şimdi önemseyen de bir insan değilimdir zaten. Sonuçta yenecek bu. Bir de ben size de öyle oluyor mu? Yorumlara yazın. Bir şeyi böyle çok özenerek yaparsam hiçbir zaman harika olmuyor yani. Ama özenmezsem dersem ki ya fark etmez büyüklü küçüklü olsun falan. O zaman da mükemmel oluyor. Herkes bayılıyor, tarif falan istiyor. Genelde de tarifi böyle oluyor. Hani göz kararı su, göz kararı un falan oluyor. Onun için tarif de verebilirim insana. Ya diyorum işte un koydum, su koydum falan. Böyle oluyor. Özenirsem pek yani yine oluyor da hani özellikle özenirsem böyle hoş olmuyor. Ha öyle yapıp atarsam daha çok hoşuna gidiyor herkesin. Bakalım. Bunu yine aynı yere koyuyorum. Tamam, biraz da böyle mayalansın. Biz de o sırada tavayı ısıtalım. Şimdi bir iki tane pişirmeye başlayalım. İlk yaptığım şu kısmı mesela. Tamam. Şöyle açıyorum. Zaten yumuşacık. Mükemmel açılıyor. O kadar basit açılıyor ki. Bak nasıl kabardı, gördün mü? Görüyor musun? Böyle o kenarları kabarmaya başlayınca çevireceğiz. Pişmesini beklemeden. Kaşıkla çevrilir mi inşallah. Şöyle. Yani tam olarak bu tarafının pişmesini beklemeden hafif kabarınca hemen çevireceğiz. 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 5,5-6 su bardağına kadar ununa göre un alır. 5 kesin alır da 5,5 işte 5,5-6 gibi düşünebilirsiniz. Bu da oldu mesela, bunu da çeviriyorum şimdi. 3 tane bile pişirdim. 2 tane daha çıkarayım. Bu arada duranlar daha da çok kabarıyor. Durdukça. Fırının içinden muhteşem bir koku geliyor yani. O maya kokusunu bilmiyorum, ben çok seviyorum. Sevmeyen de olabilir tabii ki. Ama bayılırım yani maya kokusuna. Şunu da açalım hemen. Zaten minicik açacaksınız yani hani koskocaman bir bazlama pişirmiyorsunuz. Bu kadar, bunu herkes evinde açar. Mesela şu ilk koyduğumuz bakın neredeyse oldu gibi. Yani şimdi biraz sonra alacağım mesela. Burada hemen çeviriyorum. Şu oldu mesela. Bunu şöyle alayım, içini göstereyim. Şu an tabii sıcak ama. Çok sıcak. Şöyle göstereyim. Bakın yumuşacık. Tamam mı? Sütlü olduğu için zaten.